Çık dışarı. Efendim, bendeniz Milli Eğitim Müfettişlerinden Hikmet Görkem. Oğlum, Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür Ne diyor bu? Şaban yalan söylemez, müdür bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. Sen kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaktı? Anam! İyi insanları her daim koru kolla sözlerini kendine şiar edinir. İyi bir sanatçı olmadan önce iyi bir insan olun der. Öyle bir oyuncudur ki o hem güldürür hem ağlatır bizi. Aynı anda birçok duyguyu yaşatır bize. Memleket gibidir yani. Hababam sınıfının güdük necmisiyle kahkahalar attırırken Canım Kardeşim filminde hüngür hüngür ağlatır tüm Türkiye'yi. Ailemizden biridir o. Sıcak, samimi, dost yüzlü. Paşa torunudur o. Hem de Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın torunu. Hababam sınıfı, Mavi Boncuk, Bizim Aile gibi eğlenceli filmlerde hep onun sureti vardır. Sevimli, esprili kişiliğiyle kendine has tarzıyla kendini farklı kılar. Sinema hayatındaki ustaları Münir Özkul ve Ertem Eğilmez olur. Bu iki ismin yanı sıra Kemal Sunal, Adile Naşit ve vefatından önce aynı sahneyi paylaştığı babası Sıtkı Akçatepe unutulmaz rol arkadaşlarıdır. Kimlerle oynar kimlerle? Tarık Akan, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Ayşen Guruda, Meral Zeren, Filiz Akın ve daha niceleri. Halit Akçatepe olmasa eksik olurdu mutlak bir şeyler. Sinemanın efsane ismi Halit Akçatepe'nin hayatını, sanat serüvenini ve en iyi filmlerine geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve daha sonraki videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Halit Akçatepe 1 Ocak 1938'de İstanbul Üsküdar'da doğar. Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe'nin oğludur. Annesi ve babası da tıpkı kendisi gibi Türk sinemasına ve tiyatroya emek vermiş ünlü oyunculardandır. Özellikle babası Hababam Sınıfı filminde Paşa Nuri karakteriyle tanınır. Ayrıca ünlü aktörün babası Sıtkı Akçatepe, anne tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Damat İbrahim Paşa 1717'de 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'la evlenir. 1718'de sadrazamlığa getirildikten sonra Avusturya ile Pasarofça Anlaşması'nı imzalar. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk matbaanın ve sanayinin kurulmasında büyük çaba gösterir. Lale Devri ile başlayan süreçte İstanbul'da birçok park ve bahçenin tesis edilmesini sağlar. Patronu Halil isyanı sırasında 16 Ekim 1730'da idam edilir. Babası Sıtkı Akçatepe Hababam Sınıfı'nın bir sahnesinde şöyle der: "Ben sizin yaşınızdayken at sırtında Sakaryalarda düşman kovalıyorduk. Biz öyle bir nesildik işte. Bu memleketi ayaklarımız çıplak, karnımız aç ama şuramızdaki imanla kurtardık. Şafak'la beraber düşman mevzilerini topa tuttuk." Biz sizin yaşınızdayken at sırtında Sakaryalarda düşman kovalıyorduk. Biz öyle bir nesildik işte. Bu memleketi ayaklarımız çıplak, karnımız aç ama şuramızdaki imanla kurtardık. Yaşa hocam. Şafak'la beraber düşman mevzilerini topa tuttuk. Sıtkı Akçatepe filmde bu sarf ettiklerini gerçekten yaşamıştır. Büyük taarruzda savaşmış olan Akçatepe'nin o diyaloğu, Kurtuluş Savaşı'nda yaşadıklarının bir yansıması olarak senaryoya eklenir. Babası Sıtkı Akçatepe, annesi Leman Akçatepe olunca Halit Akçatepe oyunculuğun içine doğar. O gün, o an yaşanmasaydı babası ve annesi gibi oyunculuğa yönelir miydi yoksa başka bir meslek mi seçerdi bilinmez. Ama o gün, o anın yaşanmasının nedeni Muhsin Ertuğrul'dur. Muhsin Ertuğrul babası Sıtkı Akçatepe'ye "Yeni filmim için bana çocuk oyuncu gerekiyor. Senin Halit'i oynatsak ya" demesiyle Halit Akçatepe'nin yolu çizilir. 5 yaşındaki Halit Akçatepe, Nasrettin Hoca düğünde de Hazım Körmükçü, Ferdi Tayfur ve Zati Sungur'a eşlik ederek henüz okula adımını atmadan oyunculuğa başlar. Oku bakalım. Hadi be sen de. Okunur mu? Bal gibi okunur. Hüseyin Hiç yazdım değil. oraya. Hüseyin öyle yazılmaz. Şuna bak. Hem okuma yazma bilmiyor hem de beni imtihan ediyor. 7 yaşındayken İstanbul şehir tiyatrolarına giren Halit Akçatepe'nin çocuk oyunlarının yanı sıra yetişkin oyunlarda da sahneye çıkması, oyunculuğu iyiden iyiye benimsemesine neden olur. Dönemin en önemli oyuncularıyla çalışan, her oyunda yüzlerce kişi tarafından alkışlanan bir çocuğun başka meslek seçmesi mümkün müdür? Oyuncu olmak için evden kaçan Sıtkı Akçatepe bunu en iyi bilenlerdendir. Ama yine de oğlunun geleceği için planları başkadır. Sıtkı Akçatepe planlar kura dursun, oğlunun kader çizgisi çoktan çizilmiştir. Tiyatro ile birlikte paralel olarak sürdürdüğü sinemada 15 yaşına kadar 11 filmde rol alan Halit Akçatepe için 1953
yol ayrımına geldiği yıl olur. Sıtkı Akçatepe'ye göre oğlunun oyunculukla haşır neşir olması yeterlidir. Oyunculuktan geçinmenin ne kadar zor olduğunu iyi bilen Sıtkı Akçatepe, oğlunun kendisinin ve annesinin yolundan gitmesini istemez. Oyunculuk onun için açlık ve parasızlık demektir. Babası tiyatrocu olduğu için para kazanmaz. Annesi, oğlu Halit'in sağlıklı büyümesini, meyve yemesini ister. Babasının fazla parası olmadığı için annesi oğluna meyve alabilmek için oyuncu olur. Sırf birkaç kuruş kazanıp oğlunu daha iyi beslemek için girer tiyatroya. Sıtkı Akçatepe, "Bu kadar yeter oğlum, artık bir meslek için eğitimini önemsemenin zamanı geldi" diyerek Halit Akçatepe'yi Fransız Lisesi'ne yazdırır. Bu kadar küçük yaşta bu işe başladımsa da benim tiyatrocu olmamı istemedi. Çünkü Türkiye'de tiyatrocu olmak bir takım acılara katlanmak demektir. Babam da çok acı çektiği için tiyatrodan benim bu işi seçmemem için okumamı istedi. Saint Bonnet Fransız Lisesi öyle bir okul ki hakkında yapılan yorumlardan biri şudur: bu okuldan mezun olan birinin geleceği öyle parlaktır ki liseden sonra üniversite okusa da olur, okumasa da. Sıtkı Akçatepe de bunu bilir ama oğlunun bir an önce oyunculuktan uzaklaşması için üniversiteye gitmesinde ısrar eder. Liseden mezun olduktan sonra 2 yıl iktisat, 1 yıl hukuk, 2 yılda sosyal antropoloji öğrenimi gördü. Gördü görmesine ama hiçbirini tamamlayıp da diploma sahibi olmadı. Aslında yolunu çoktan çizmiş, oyunculukta karar kılmıştı. Derslerinden ziyade okulların tiyatro kulüplerinde zaman geçirmesi bunun göstergesiydi. Üniversitede öğrenim görmesinin nedeni babasını kırmamak içindi. Üniversiteyi bitirmek gibi bir ideali olmadığı için de birinden sıkıldığında diğerine geçti. Okulda zaman geçirmenin kendisine de babasına da haksızlık olduğunu düşünen Halit Akçatepe artık hayatını oyunculukla idame ettirmenin zamanının geldiğine karar verdi. Buna şiddetle karşı çıkan babasına bir çift sözü vardı. "Baba, sen oyuncu olmak için evden kaçmıştın." Anıtkabir'in bulunduğu Rasattepe'de askerlik görevini yerine getirdikten sonra 1960'da Oda Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atan Halit Akçatepe 11 yıl boyunca sadece tiyatroda oyunculuk yaparken senarist Sadık Şendil kariyerinin akışına sinemayı yeniden ekler. Tiyatro camiasına da sinema camiasına da yakın olan Sadık Şendil, senaryosunu kendisinin yazdığı 1971 yapımı Bir Varmış Bir Yokmuş da rol alması için yeteneğini daha geniş kitlelere göstermesi gerektiğini düşündüğü Halit Akçatepe'ye bir teklifte bulunur. Halit Akçatepe kendisini 18 yıl sonra sinemaya döndüren bu filmde rol alır. Ardından da aynı yıl çekilen Üç Arkadaş filminde oynar. Bu filmde Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Müşfik Kenter gibi isimlerle oynar. Bu film gerek konusu, gerek dramatik yapısıyla çok sevilir. Filmde Halit Akçatepe, Mustafa Mıstık karakterine hayat verir. Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun? Nasıl? Yumurtalı yapalım. Limonu da sıktın mı yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim. Yok, devenin başı. Sinema yolculuğunda Sadık Şendil, Halit Akçatepe'nin kariyerinin akışını değiştirir. Ertem Eğilmez ise o akışı ışıltılı bir hale getirecektir. Sadık Şendil birlikte çalıştığı ve gelecek vaat eden Halit Akçatepe'yi Ertem Eğilmez'e önerir. Ne var ki Ertem Eğilmez her ne kadar Sadık Şendil'in bilgisine, öngörüsüne inansa da öyle hemen tamam diyecek biri değildir. Eğilmez için bir oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun Arzu filmlerinde oynamayı hak edecek özelliklere sahip olmalıdır. Ertem Eğilmez insanlara asla yalnız değilsiniz, umudunuzu asla kaybetmeyin mesajı veren filmler çekmeyi amaçlar. Bunu kuracağı ana kadroyla süreklilik sağlayarak başarabileceğine inanan Eğilmez'in oyuncularda olmasını istediği özellikler şunlardır. Bir oyuncu ne kadar yetenekli, ne kadar ünlü olursa olsun kendisini hiç kimseden üstün görmeyecek. Hiç kimse başrol değil, herkes başrol düşüncesiyle takım çalışmasına inanacak ve buna ayak uyduracak. Rolü büyük de olsa, küçük de olsa senaryoya katkıda bulunabilecek. Kolay gibi gözüküyor da katiyen kolay değil hanımefendi yani. Oğlum. Karar verdik. Yarın sabah erkenden köye gidip karıları alıp geleceğiz. Akçatepe Eğilmez'in ne kadar zor bir adam olduğunu görse de Arzu filmin bünyesinde olmayı öncelikli hedefi haline getirir. Ertem Eğilmez kendisiyle hiç ilgilenmese de saatlerce bir sandalyenin üzerinde oturduğu şirkete günler boyu gidip gelmeyi sürdürür. Bir ayın sonunda Eğilmez, Arzu filmde çalışmakta ısrarlı olduğunu gördüğü Halit Akçatepe'ye Beyoğlu Güzeli'nde küçük bir rol verir. Rolünün küçük olmasına aldırış etmeyen Halit Akçatepe, bu tavrıyla Ertem Eğilmez'in vazgeçilmezler listesinde yer almayı başarır. Ayrıca tiyatro camiasında da Halit iyi insandır görüşü hakimdir. Arzu filmlerinin başarısında ana etken
Ertem Eğilmez'in hedeflediği gibi umut aşılayan filmlerin sürekliliği olur. O süreklilikte elbette Tarık Akan, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul, Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Şener Şen, Ayşen Guruda, Engin Orbey, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'dan oluşan ana kadroyla sağlanır. Orta oyuna olan yatkınlığı Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakterleri izleyicinin nazarında değerli kılar. Orta oyunun en güzel örneklerini özellikle Kemal Sunal'la birlikte sergiler. Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban gibi. Canım feda olsun Nigar'a. Benimki de feda olsun. Şöyle şey, Nigar'a sulanamazsın. Sulanırım. Gider aşkımızı ilan ederiz. Hangimizi beğenirse o Nigar'ı alır. Öbürü ne alır? Öbürünü karıştırma be. 1963'te Yasak, Gün Doğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerinde rol alır. İlk filmlerinde sadece figürandır. Tatlı Dillim ve Sev Kardeşim adlı ünlü filmlerle 1972'de şöhretin kapılarını açar. Bu sıralarda reklam filmlerinde de oynar. 1972 yapımı Feryat filminde oynar. Bu film Orhan Elmas'ın yönetmenliğindedir. Senaryosuysa Sadık Şendil'e ait. Emel Sayın ve Tarık Akan'la birlikte oynar. 1975 yılında Bizim Aile filminde oynar. Bu filmde sinemamızın köşe taşlarından biri olmuştur. Münir Özkul, Adile Naşit ve Itır Esen gibi oyuncular vardır bu filmde. 4 çocuklu Yaşar Usta ve 3 çocuklu Melek Hanım'ın evlenmesiyle aile kurma çabaları anlatılır. İlk başta çocuklara durumdan bahsedilmez. Zamanla çocuklar aynı evde yaşamakta zorluk çekerler. Fakat ailenin başına gelenler herkesi birbirine yakınlaştırır. Babam evleniyormuş ha. İyi mi? Yok canım, şaka yapıyor. Bu işin şakası olmaz. Bir kadın mı gelecek? Hayır. Biz onun evine gideceğiz. Boş ver be baba. Bekarlık sultanlıktır. Yılların eskimeyen ve her seferinde izleyiciyi güldürmeyi başaran filmi Hababam Sınıfında 1975'te yer alır. Bu filmin 6 serisinde de rol alan oyuncu oradaki Güdük Necmi tiplemesiyle hafızalara kazınır ve hala günümüzde bile buradaki karakteriyle hatırlanmaktadır. 1976 yapımlı Süt Kardeşler filmiyle Türk halkının gönlünde yer edinir. Akçatepe filmde Emir Eri Ramazan'ı canlandırır. 1977 yapımı Şabanoğlu Şaban filminde yine zirve yapar. Birini koşuncan. Yok ya. Ya. Allah Allah. Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin sana Ramazan. Ne oldu benim yemeğime? Deminden beri yiyorsun ya Şaban. Yedim değil mi? Gülen Gözler, Dokunmayın Şabanıma, Şendul Şaban gibi filmler Halit Akçatepe'nin oynadığı diğer önemli filmlerdir. 1976'da Lüküs Hayat, 1985'te Gurbetçi Şaban ve yine aynı yıl Şaban Papucu Yarım adlı sevilen filmlerin senaryolarını yazar. Akçatepe yaşamı boyunca birçok sinema filmi, dizi ve tiyatrolarda rol alır. Kaygısızlar isimli dizi kendisinin rol aldığı bir dönemin sevilenleri arasındadır. Aradan yıllar geçince Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Asker'de, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde oynar. Bu da sana bir ders olsun Bedri kardeşim. Unutma, hayatta ne ekersen onu biçersin. Anladım. Unutmayacağım Necmi abi. Öpeyim. Bir de verdiğin sözleri de unutma ha. Unutmam. İlk evliliğini 1963'te Tülin Akçatepe ile yapar. Bu evliliğinden Itır ve Ebru adında 2 kızı olur. 1981'de eşi Tülin Hanım'dan boşanır. Kızı Ebru babasının izinden giderek tiyatrocu olur. 1999'da kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile ikinci evliliğini yapar. Bu evliliğindense 2001 yılında Günsu isimli kızları doğar. Halit Akçatepe 2009 yılında bu evliliğe de son vermiştir. Kısmi felç geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle 31 Mart 2017'de 79 yaşındayken evinde rahatsızlanarak vefat eder. Cenazesi 2 Nisan 2017'de Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet mezarlığına defnedilir. Hep çocuk kalan, adeta büyümeyen sanatçı yaşamı boyunca 100'den fazla filmler rol alır. Bulunduğu her bir filmi gülen yüzüyle şenlendirir. Onu ekranlarda görmeye o kadar alıştık ki Yeşilçam'ın her filminde gözlerimiz onu arar oldu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.